Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Bunlar hiçbiri değil. İşte bu. Premiumbeat.com. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size bomba gibi bir video hazırlıyorum. Haftanın son günü, Cuma günü. Umarım bugün yayınlayacağım bunu. Aslında videoyu dün çektim. Fakat hatta neredeyse 45 dakikalık bir video hazırladım. En son düzenlemeye geldiğimde e, yanlış yaptığımı fark ettim. Şimdi ben Zoom uygulamasından hem kendimi hem ekranı yansıttığım için yanlış yeri seçmişim sanırım ve sadece bu şu an ekranda gördüğünüz sunuda, posterde kalmış. Diğer gösterdiklerim hiçbiri gözükmemiş. Tabii ki böyle olunca silmek zorunda kaldım. Bugün konumuz şu: poster hazırlama. Nasıl poster hazırlanır? Size bundan bahsedeceğim. İnternette biraz araştırdım. Pek bir şey bulamadım. Sunumda daha yakın mikrofonu alamadım. Şunu... İnşallah ses güzel çıkıyordur ama çıkıyordur eminim. Neyse. Arkadaşlar sizden ricam şu. Biliyorum kongre ücretleri çok pahalı. Ee, şunu ben şuraya alayım. Biliyoruz kongre ücretleri maalesef çok pahalı. Benim katılacağım kongre ücreti 500 liraydı yani. Düşünün, bir öğrenci için 500 lira bir aylık geçimi neredeyse. Fakat öğrenci kongreleri oluyor. Bu kongreler binde bir, yani 100 lira, 150 lira, 200 lira tarzı ücretler oluyor. Bu tarz kongrelere gidip başvurup orada bir poster sunmanızı istiyorum sizden. Peki bunun ne gibi yararı olacak? Şöyle bir yararı olacak. Birincisi, mezun olduğunuzda CV'nize yazabileceğiniz bir yazı olabiliyor. Diğer türlü, ikinci olarak, çeşitli kişilerle tanışıyorsunuz, çeşitli ortamlara giriyorsunuz. Yani alanında uzman hocalarla, alanında uzman kişilerle görüşme fırsatınız oluyor. Ve siz bir toplulukta bir şey sunduğunuz için, yani bu ulusal olur, uluslararası olur, bir kongre olur. Sunduğunuz için hem kendinize olan güveniniz yerine geliyor, hem heyecanınızı yenebiliyorsunuz. Toplulukta konuşma yeteneğiniz artıyor. Yani rahat olmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu benim ikinci posterim olacak. Bir de sözlü sunumum vardı. E, Şu an ekranda gördüğünüz aslında poster olarak hazırlamıştık. Fakat sözlü sunum olarak ben değiştirdim. Bu arkadaşım Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Can Demirel. Onunla birlikte hazırlamıştık. Ve biz bunu bir ulusal kongrede sözlü sunum gerçekleştirdik. E, Şimdi size poster nasıl sunulur bundan bahsedeceğim. Bu kadar konuşma yeter. Arkadaşlar, sanıldığı kadar korkunç, zor değil. Sadece biraz şekline falan dikkat etmeniz gerekiyor. Posterin esası şudur: çok resim, az yazı. Yani burada yazı sizin aklınızda olacak ve siz e, karşı tarafa aklınızdakileri sunacaksınız. Buradaki mesele görselin çok olup yani direkt siz mesela bir poster gördünüz, full yazı. Hani gidip insan, biliyorsunuz, günümüzde okumaya eriniyor birçok şeyi. Ama görsel olduğu zaman hem dikkat çekiyor, hem e, yani kısa özetleyebiliyorsunuz. Yani bir resimden, bir şemadan ya da bir grafikten olayın esasını, temelinin ne olduğunu özetleyebiliyorsunuz. İlk bahsedeceğim bu. Çok resim, az yazı. Yazıyı siz yine çok yazın ama ayrı bir Word dosyasına yazın ve onun çıktısını alıp ezberleyin, okuyun, aklınızda bulunsun, özetini çıkartın ve karşınıza gelecek kişiye o yazdığınız yazıyı sunun. Şimdi
Şöyle birçok kişi işte ne bileyim program kullanıyor. Ben o tarz ya programlar genelde ücretli oluyor ve kullanımda sıkıntı oluyor. Yani yılın 10 kere 15 kere poster hazırlasam belki hani ihtiyaç duyarım böyle bir programa ama ben Office programını kullanıyorum. Bildiğiniz gibi PowerPoint e, üzerinden yapıyorum. Bir de kullandığım bir web sitesi var. Web sitesi dediğim bu bir blog. Bakayım. Şurası. Asuya Tüyolar diye bir web sitesi. Kendisini tanımıyorum bu arada. İlk posterimi ben bu siteden, bu site sayesinde yaptım. Şimdi poster ya eskiden yüz yüze oluyordu ve çok güzel oluyordu ama şu an online oluyor. Çıktısını alıp sunamıyoruz. Dijital ortamda yapıyoruz. Fakat eskiden yüz yüze mesela burada bir amcayı görüyorsunuz. Posterleri hazırlamışlar. Amca da kontrol ediyor onları. Yani göz gezdiriyor. İki çeşit poster var. A0 ve A1. Bu boyutlar evrenseldir. Yani Türkiye'de hangi copy center'a giderseniz, fotokopiciye giderseniz size bu boyutlarda çıktı alabilir. A0 dediğimiz şurada boş kağıt var. A0 dediğimiz köşesi uzun. A1 dediğimiz köşesi kısa. Yani A0 dikey, A1 yatay formda olan posterler. Şimdi aradaki fark ne derseniz arada bir fark yok. Kongrenin işleyişine göre. Yani mesela benim bu pazar günü sunum yapacağım kongre A0 boyutunda istedi. Bunu kendileri dile getiriyorlar. Eğer dile getirmezse siz A0, A1 istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Peki boyutları ne derseniz burada sayfa boyutları bakın. Şurada yazmış. A0 841'e 1189 boyutlarında olacak. Bunu ben size ilerleyen dakikalarda göstereceğim nasıl ayarlayacağınızı Point'te. A1 için 594'e 841 milimetre boy ve eninde olması gerekiyor. Diğer sayfa boyutları var ama ben hiç rastlamadım. Yani gittiğim kongrelerde de hiç görmedim. A0 ve A1 en temel iki boyut. Şimdi tekrar şu postere geleyim. Bu bir A0 boyut. Peki bir posterde ne olmalı? Bir posterde ilk önce güzel bir başlık olmalı arkadaşlar. Bu işin can alıcı noktası budur. Posterin başlığı ne çok uzun olacak ne çok kısa olacak. Net ve dikkat çekici olması gerekiyor. Yani siz bir ressamsınız ve resminizin yani düşünün bir sergiye çıkardınız ve alıcısını bekliyorsunuz. O resmin dikkat çekici olması gerekiyor ki bir kişi gelsin ve o resmi alsın. Aynı şey. Yani siz orada aslında kendinizi pazarlıyorsunuz. Neden pazarlıyorsunuz? Şöyle bir fırsat çıkabilir karşınıza. Çalıştığınız alanla ilgili çalışan bir hoca olabilir. Mesela lisanstasınızdır. Yüksek lisansa davet edilebilirsiniz. Yüksek lisanstasınızdır. Doktoraya davet edilebilirsiniz. Uluslararası bir kongredir. Hocanın dikkatini çeker. Yurt dışında çalıştığı üniversiteyi sizi davet edebilir. Davet etmese bile mesela Türkiye'de Alzheimer çalışan bir sürü hoca var. Benim takip ettiğim hocalar var mesela. Kongrede denk gelebiliyoruz. Hocanın ilgisini çekiyoruz. Sohbet etme ortamı yakalıyoruz. Hani hocayla bir tanışıklığınız oluyor. Bunlar çok güzel şeyler. Bu yüzden dediğim gibi başlık kısa, net, dikkat çekici olması gerekiyor. Ne çok uzun, ne çok kısa. Burada görüyorsunuz esrar ve Alzheimer hastalığı diye net bir başlık atmışım. Buradaki can alıcı kısım esrar yani cannabis sativa. Yani birçok insan tarafından dikkat çekeceğini düşündüğüm için bu başlığı attım. Yani hayırdır ne oluyor tarzı. Ve mesela şimdi bir kişi yani bir üniversiteden çıkıyorsa tek bir logo. Biz mesela iki farklı üniversite olduğumuz için iki farklı logoyu yana koyduk. Bu logoları nereden buluyorsunuz? Çok basit. Google'a okuduğunuz üniversitenin ismini yazıyorsunuz ve hemen sağına logo diyorsunuz. Okulun web sitesinde orijinal çözünürlüğü yüksek logolar oluyor. Onları indirip yani çözünürlüğünü kaybetmeden buraya
Sağa ya da sola, nereye isterseniz. Genelde sola koyuyorlar. Koyabilirsiniz. Başlığın hemen altına yazarların ya da yazarın ismi konulacak. Mesela bazısında dikkat ettiyseniz altı çizik olur, bazısında olmaz. Bunun esprisi şudur. Ee, Posteri hazırlayan kişinin altı çizilir. Altı çizili olmayanlar ise işte düzenlenmesinde yardım etmiştir. Fikir alınmasında yardım edilmiştir. Ufak tefek yardımları olan kişilere işte nezaketen, hani usul böyle posterde isim için yer verilir. Burada görüyorsun mesela benim ve Can'ın isimlerin altı çizilmiş. Çünkü biz ikimiz beraber hazırladık. Yani eşit hazırladığımız için. İkimiz de posterde hak sahibiyiz. İsmin hemen altına bulunduğumuz üniversite, fakülte, bölüm, üniversite adı, hangi ilde olduğu ve hangi ülkede olduğunu yazıyorsunuz. Tabii bu kongreden kongreye değişiklik gösterebiliyor. Bazısı mesela alan kodu istemez. Bazısı fakülte bölüm ismini istemez. Fakülte ismini isteyebilir. Bunların hepsi başvuracağınız kongrenin web sitesinde açıklanıyor. Şöyle, mesela siz bir kayıt yaptırdınız şimdi kongreye. Mesela girelim. Şurayı yazayım. Uluslararası Tıp Kongresi. Bakın mesela bu benim katılacağım bir Uluslararası Tıp Kongresi. Burada adamlar her şeyi belirtmişler. Demiş ki kongre tarihi 20-21 Şubat. Bildiri dediğimiz posterin özeti. Posterin özetini neden gönderiyoruz biz derseniz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yüksek lisans ve doktora öğrenciler için, doçentliğini alacak hocalarımız için bu posterlerin kitapçıkta, bildiri kitabında basılması gerekiyor. Yani bunların bir kitapçık haline gelmesi gerekiyor ki CV'ye eklenebilsin, dijital şeyde gözükebilsin. Biz bu bildiri özetini koyuyoruz. Mesela burada özet gönder, kayıt ödeme, bildiri kitapları. Görelim bildiri kitaplarında neler var. Daha bir şey yok, çıkmamış. Çünkü daha program yayınlanmadı. Özet gönder diyelim. Bakın burada özet göndermiş kişilerin isimleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı da var. Kaç kişi var? 118, 119, 120. Bakın burada da ben varım. Poster bildirisi olarak ismim çıktı. Tıklıyorum. Bakın bu benim gönderdiğim özet bildirisi. Posterimin yani kabataslak ne olduğunu buradan görebilirsiniz. Ya bu kitapçığa basılacak ve ben bunu kullanacağım. Ne diyorduk biz? İçerikleri ne olmalı? İşte burada mesela bakın bildiri hazırlanma şekli diye bize göstermişler. Ne olmalıdır diye. Mesela ne demiş? Özet en az 200, en fazla 250 kelimeden oluşacak. Bildiri özeti ilk gönderdiğiniz. Times New Roman ve 12 punto olacakmış. Poster çalışmaları 50'ye 70 ebatında olmalı diyor. Özet, giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç içerikli hazırlanmalıdır diyor demiş. Posterler için ödül de var arkadaşlar. Mesela jüri değerlendiriliyor. En özgün, en içeriği güzel postere ödül veriliyor. Tabii ki bu bir kupa değil. İşte ismen bir ödül veriliyor. Türkçe, İngilizce poster hazırlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada şekilleri var. Şimdi hazırladık, gönderdik. Peki hocam bizim başka tür yani taslak belli bir mesela taslak olsun biz onun üstüne koyamaz mıyız tarzı bir soru gelsin bana. Gelsin koyabiliriz. Bakın burada altı inin biraz arkadaşlar bu web sitesinde. Şurada 3 tane web sitesi var. Bu siteyi hazırlayan arkadaş bizim için hazırlamış. 3 tane web site. Ben genelde şu ortadakini kullanıyorum. Burada taslak ve poster şablonları var arkadaşlar. Yani burada yazı görüyorsunuz ama bunlar aslında boş. Yani indirdiğinizde boş geliyor. Mesela bir tanesini indirelim. Mesela indiriyorum bunu. Açıl susam açıl. Gördüğünüz gibi
Bir tane poster indi. Hemen hazır bir taslak. Şuraya başlığı yazıyorsunuz. Logoyu koyuyorsunuz. Yazar ismi, üniversitesinin adı. İşte abstrak kısmını boş bırakabilirsiniz. Özet yazmanıza gerek yok. Giriş, işte metot, yani materyal metot ne var? Sonuçlar, bulgular, tartışma ve ufak şuraya sağ alt köşeye kaynakçayı yazıp posterinizi hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi görseli bol olsun. Yani burada abstrak kısmını genelde yazanlar var ama ben yazmadım bu posterinde. Kısa bir giriş kısmı yazdım. Yani hastalık tanımı, işte uyguladığım hipotez, şu tarz şeyleri bekliyorum tarzı. Hemen kısa bir yaptıklarımı, metodumu ve bol resimli bulgu ve grafiklerimi koydum. Bu şekil olursa grafikler dikkat çekici olduğu için renkli, insanların dikkatini çekiyor. Güzel oluyor. Bu şekil poster hazırlayabilirsiniz. Yok bu şekil hazırlamak istemiyorum derseniz şunu kapatayım. Ne yapabiliriz? Mesela açtığınız boş bir tane sayfa. Ofisten point sunusu. Kendimi aşağıya alayım. Bakın buradan tasarım diyorsunuz. Tamam. Hemen sağda sayfa boyutu. Tıklıyorsunuz. Kendimi biraz daha aşağı alayım. Bakın burada sayfa yapısı diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu an istediğimiz boyutta biz sayfayı oluşturabiliriz. Neymiş mesela? Şuradan hemen bakayım. Şunu şuraya alayım. Neydi sayfa boyutu? A0 için. A0 için 8.41'e 11.89 kaçtı? 8.41. Siliyorum. 33 değil. 8.41. 11.89. 11.89. Tamam diyorum. Ölçek diyorum. Gördüğünüz gibi A0 bir poster boyutum şu an hazır. Bunları silin. Sıkıntı değil. Yapmanız gereken arkadaşlar. Şimdi bomboş, tertemiz bir sayfamız var. Doldurun. Şuradan girişe tıklayın. Metin kutusu. Hemen bir metin açın şuraya arkadaşlar. Ya bunun boyutlarını siz eşit oranlayabilirsiniz. İşte başlık. Tamam mı? Şundan da bahsedeyim. Boyutlar ne olmalı? Bakın burada A0 için ana başlık 84 punto Times New Roman. Bu posterden postere değişiklik gösterebilir. Yine web sitesinde görebilirsiniz. Yazar adı 56 punto büyüklüğünde. Ara başlık 40. Metin yazısı yani özet kısmında girdiğinizde işte belirttiğiniz kısım 32 ve resimlerin altındaki o kısa notlarda 20 punto büyüklüğünde olacak. A0 için. A1 ve A2 için burada yine belirtmiş. Tekrar gelelim. İşte başlığı yazdık. Buraya logoyu koydum. Buraya logoyu koydum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi başlığı yazdınız. Tamam mı? Kontrol A yapın. Hepsini seçin. Bakın şurada gördüğünüz eşit boyut. Buna tıklayın. Her kenarda eşit olsun. Yani bir taraf kısa bir taraf uzun olmasın. Ve ben genellikle şu hemen yine okta görüyorsunuz. Paragraf aralığını 1,5 yapıyorum. Ya böyle arası daha açılıyor ve göz yormuyor. Daha sıkıcı hale gelmiyor. Hemen altına bir metin kutusu daha. Yazar adı soyadı. Eğer kim hazırlıyorsa altı çizili olacak. Onun altına üniversite adı, hangi ilçe, il. Hemen altına tık özet. Şuraya bir kutu açın arkadaşlar şu boyutta. Özet. Altına yazın, 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 yazın. Hemen altına yani bir taslak bakın genel şu şekilde olur hep. Özet. Altına eğer bir çalışmaysa, laboratuvar çalışmasıysa materyal metot. Materyal yazmayın. Buraya yöntem yazın. Yöntem. Yönteminiz neyse yazıyorsunuz. Şunları yaptık. Şu kadar şeyde, şu kadar enjekte ettik tarzı. Hemen buraya arkadaşlar. Eğer varsa şekilleriniz, bulgularınız yine bir metin kutusu açın. Ya da metin kutusu açmanıza gerek yok. Şöyle ufak mesela bulgular yazın.
Hemen altına işte şekillerinizi koyun. 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane varsa. Altına yine bir metin kutusu. Tartışma ve sonuç. Hemen altına da sağ alt köşeye şöyle ufak, buraya da bir kaynakça yazın. Kaynakçayı nasıl yazarız? Ondan da bahsedeyim. Yine kongreden kongreye değişir. Mesela bir kongrede sayfanın sonuna numara veriyoruz. Mesela köşeli parantez 1, köşeli parantez 2 tarzı. Ama bu son gideceğim konserde, son gideceğim kongrede yazarın ismi ve yılı parantez içinde istendi. Ve en sona kaynakçada işte yazarın ismi, yılı, makalenin adı, hangi sayfa olduğu, bu tarz sıralanmasını istendi. Bu hep web sitesinde yazıyor. Örnek şablondan indirebilirsiniz. Böyle bir poster hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Poster çeşidi ikiye ayrılıyor. Araştırma posterleri ve derleme tarzı posterler. Derleme tarzı posterler, bakın şurada bir tane ben örnek posterim. Bu çok acemice bir posterdi. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bunda mesela başlığı neydi? Cannabis sativa'nın Alzheimer hastalığı üzerine etkisi. Bunu ben ulusal bir kongrede sundum. Evet, ulusal bir kongrede sundum. Görüyorsunuz mesela şekillerin, mesela bak burada ok olmamış. Ne bileyim, biraz acemice mesela. Bir de şöyle bir şey var. Buna dikkat edin. Arkadaşlar, bu akademik olarak her alanda karşınıza çıkacak. Bunu yanlış yapan hocalar bile var. Ben bazen çok şaşırıyorum. Ya bize bu şekil öğrettiler. Siz bir slide hazırlıyorsanız arkadaşlar ve bu slide Türkçe ise bu slide'in içinde İngilizce kelime bulunmamak zorunda. Zorunda arkadaşlar. Neden derseniz, ya göze kirli gözüküyor. Ya ben kongreye gittim. Hoca slide hazırlamış. Ya belli önemsememiş slide'ı. Türkçe, İngilizce, şekiller İngilizce yazıyor. Bu şekil olmaması gerekiyor. Mesela bakın, ben bu gösterdiğim posterde şekiller Google'dan buldum. Ve üzerine o işte metin kutusunu yapıp, mesela arka şekil dolgusunu beyaz yapıp o yazıyı siliyorum İngilizce. Üstüne Türkçesini yazıyorum ki ya her şeyin bir düzeni, nizamı olması gerekiyor. Yani İngilizce yazıyorsanız Türkçe karakter olmayacak. Türkçe yazıyorsanız İngilizce karakter olmayacak. Bunu bana lisansta çok sayın hocam var. Profesör Doktor Mustafa Sözen kendisi söylemişti ve slaytlarında hiç yabancı kelime yoktu. Yani yüzlerce slayt hazırlardı. Bu konuda çok dikkat etmemizi isterdi. Bu konuda dikkat ederseniz, yani dediğim gibi yapmayan hocalar bir sürü, ama yani nasıl öğrenirseniz öyle gider arkadaşlar. Yarın öbür gün biri size demez yani, Türkçe yapmışsın, İngilizce karakter var, nasıl hocasın derse zorunuza gider. Bu şekil ofisten de sunu hazırlayabilirsiniz. Buradan mesela tasarımdan işte altına hangi şeyler de olmasını isterseniz buradan açayım mesela. Buradan temalara göz atabilirsiniz, farklı temalar. Mesela. Şuna tıklayayım mesela. Bu tarz arkasını doldurabilirsiniz. Zeytin ağacı, zeytinyağı ile ilgili bir poster hazırlıyorsunuz. Zeytin ağacını Google'dan indirip arkasına yapabilirsiniz. Yazıyı üstüne ekleyebilirsiniz. İndirdiğiniz görsellerin çözünürlüğü yüksek olsun. Genelde işte Google görsellerde görüyorsunuz, sol alt kısmında sayılar olur. O sayılar ne kadar yüksekse, mesela 1190 çarpı 2200, atıyorum kafadan. Ne kadar yüksek olursa çözünürlüğü o kadar iyi olur. Ee, Bitiriyorum. Son bir altın kural. Bakın, bu kıyamda unutmayın. Kimse söylemez size bunu. Arkadaşlar, İçinize sindi. İşte danışmanınıza gönderdiniz, onay verdi. Lisanstasınız, hocaya söylediniz, onay verdi. Ve artık basıma gidecek, online değilse. Google'a şunu yazıyorsunuz: PPT to PDF. PPT to PDF. Yazıyorsunuz, ilk sekmeye giriyorsunuz ve siz işte nereye kaydettiyseniz oradan poster sununuzu alıp PDF'e çeviriyorsunuz. Bakın, bunu muhakkak ama muhakkak yapın. Sadece poster için değil, teziniz hazırdır, yüksek lisans, doktora ya da bitirme tezi. Basıma gidecektir, ciltlenecektir. Ofis programlarında tarihsel olarak bazı kaymalar oluyor. Mesela sizde 2020 vardır. Gittiğiniz copy center'da 2018'i kullanıyordur. Ve şekillerin yeri kayabiliyor. Yazını, ya siz mesela
şekli buraya koymuşsunuzdur. Şey de buraya çıkıyor tarzı sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani 400-100 sayfalık tez için oturup onu baştan düzenleyemezsiniz. Bu yüzden posterinizi, tezinizi PDF'e çeviriyorsunuz. Gidiyorsunuz A0, A1 hangi boyutta istiyorsanız çıktısını alıyorsunuz ve iyice çalışıp o güne hazır oluyorsunuz. Diğer söylemek istediğim konu şu. Lafı çok uzattım biliyorum. E, Sizden ricam lütfen kongrelere gidin. Lisans öğrencileri, hatta lise öğrencileri bile öğrenci kongrelerine katılsın. Arkadaşlar hocalarınızdan bu kongre ücretlerini talep edebilirsiniz. Yani sevdiğiniz bir hoca vardır, saygı duyduğunuz bir hoca vardır, anlayışlı bir insandır kendisi. Okulun bununla ilgili bütçeleri oluyor. Mesela ben hiç denk gelmedim maalesef ama mesela yurt dışında kongre olur. Danışmanınız konuşur. Çok öncedendir mesela. Biz şu an Şubat ayındayız. Kongre mesela Temmuz'dadır. Okul size bütçe sağlayabilir belli bir kısımda. Bu tarz şeyleri de araştırabilirsiniz. Yani okul referansı olabilir size. Hocalarınız kongrelerinizi karşılayabilir. Özellikle yüksek lisans doktora öğrenciler için danışmanlar bu konuda çok yararlı oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Biliyorsunuz günümüzde eğitim sistemi berbatın da berbat olduğu için hoca öğrencisini kongreye götürüyor. 2 öğrencisini alıyor kongreye götürüyor. Okuldaki başka bir hoca da o kongreye götüren hocaya şunu diyor. Öğrencileri çok şımartıyorsun, yapma. Şimdi böyle bir ortamda kongreye götüren hocanın da hevesi kırılıyor. Öğrenci yani neyini şımartıyor olabilir ki yani? Gidip de affedersiniz hani bir klaba gidip de eğlenmiyorlar sonuçta. Bir akademik kongreye gidiyor. Öğrencisinin akademik olarak kendini ilerletmesini istiyor bir hoca. Yani burada rezillik yani akademik olarak şartlar çok kötü. Bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bana hiç nasip olmadı hocamla kongreye gitmek ama inşallah ileride nasip olur. Ben hoca olursam öğrencilerimi götürürüm zaten, karşılarım. Ki çok gördüm. Mesela aynı il değil, farklı ilde kongre var. Hoca ya bütçe buluyor. Ya mükemmel bir şey. Allah razı olsun hocadan. Mesela vardı Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tanıdığım hoca. 3 öğrencisini mesela Antalya'da kongre var. Otel ücretlerini karşılıyor. Otobüs biletlerini karşılıyor. Yeme içmelerini karşılıyor. Öğrencilerin cebinden 1 lira 5 lira para çıkmıyor. Ya böyle hocanın yanında ölünür yani. Bu hoca bir tanedir. Bu hoca zaten ilerler. İlerledi de zaten kendisi. Bu şekil hocalardan isteyebilirsiniz. Çok sıkmadan, labale olmadan. Ya, hocam böyle böyle bir kongre var. İşte şu konuları çalışıyorlar. Ben de bu konular üzerinde meraklıyım, hevesliyim. Bana çok yararı olabileceğini düşünüyorum. Fakat kongre ücreti biraz pahalı. Bana bu kongre ücretini, benim için bu kongre ücretini öder misiniz? Tarzı konuştuğunuzda en fazla size diyeceği kusura bakma olmaz der. Siz de o hocaya karşı daha mesafeli, daha farklı olursunuz. Çünkü böyle bir şey yapıyorsa zaten bilim için orada değildir. Ki şöyle bir şey var. E, Ya arkadaşlar bu akademik ya o kadar iğrenç ki yani iğrençliği o kadar iğrenç ki adam öğrencisine işte ne bileyim burs alsın diye proje hazırlıyor. Öğrencisi bilmiyor burs aldığını. Hoca bursu kendine alıyor. Öğrenci hiç haberi yok ama burs parasını hoca kendisi alıyor. Bu tarz durumlarla da karşılaşabiliyor. Yani internette okuyabilirsiniz. Yüzlerce böyle durumla karşılaşan çok öğrenci var. O yüzden hocalar da maddi yönden sıkıntı olmuyor. Zaten yani 100 liralık, 200 liralık bir kongre bir hoca tabii ki gidip de aynı hocaya 100 tane öğrenci, 50 tane öğrenci, 20 tane öğrenci giderse bu sıkıntı olur. Ama yani denenebilir. Ya ben denedim. İlk kongremi e, bir firma tabii ilaç firması karşılamıştı. İkinci kongremi kantinden bir arkadaşım tabii kantin sahibi sponsor olmuştu. Üçüncüyü de danışman hocam karşıladı. Ki karşılamasaydı zaten gidemiyordum. 500 lira ücreti var. Bu şekil e, diyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen poster hazırlayın. Bakın korkmayın. İlk sözlüsünün o kadar kötüydü ki yani başkası olsa utancından açmaz, girmez. Ama utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Böyle böyle. Her şeyin ilki sıkıntılıdır biliyorsunuz. Ama ikinci, üçüncü daha iyi olacak. Eğer ikinci, üçüncü de sıkıntılıysa bu işte bir sıkıntı vardır deyip
Ya poster ya da sözlü sunum yapmazsınız ya da profesyonel destek alırsınız. İşte hocalardan şu bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu yıl ilk kongreme katıldım. Yani en kötü bu yıl bir 3 kongreye daha katılmak istiyorum. Dediğim gibi asla pes etmeyin. Bunlar sizin önünüzde hep bir, sizin için hep bir, yani sizi yükseğe çıkartacak bir basamak bu tarz şeyler. Hepinizi seviyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Bilimle kalın. Hoşça kalın.